Ben İslam Günebakan 1979 yılında Gaziantep'in İslahiye ilçesinde dünyaya geldim. Hani o süreçte kayınpederi de bir iç karışıklık olsa ilk vuracağım kişi kızımla damadımdır diye bizim yüzümüze karşı konuşuyordu yani. İşte yaklaşık 2 seneye yakın, 3 senedir Java Developer olarak büyük bir firmada çalışıyorum yani. İşte yurt dışına çıkmaya karar verdik. Ya diyoruz artık bundan sonra bize hani top değse, taş değse yani bir şey olmaz Allah'ın izniyle. Almanya Ingolstadt'tan herkese merhaba. Bugün tutunanlarda İslam Günebakan Bey ile beraberiz. İslam Bey merhaba. Merhabalar hocam. Nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Siz nasılsınız? Sağ olasınız, biz de iyiyiz. Öncelikle şöyle bizi tanımak istiyoruz. İslam Bey kimdir? Ben İslam Günebakan 1979 yılında Gaziantep'in İslahiye şehrinde, ilçesinde dünyaya geldim. Öğretmen bir babanın diyelim, ev hanımı bir annenin 3. çocuğu olarak dünyaya geldim. İlkokul eğitimimi İslahiye Atatürk İlkokulu'nda tamamladım. Babam, ben ilkokul 3. sınıftayken 1987 yılında Anavatan Partisi milletvekili olarak meclise girmişti. Ben de ilkokulu bitirdikten sonra 5. sınıftan sonra Ankara'da kolejde, Yükseliş Koleji'nde hazırlık sınıfı okudum. Oradan da Kilis Anadolu Lisesi'ne 1. sınıfa devam ettim. Ailemden ayrı kalmak zorunda kaldım. Ailem İslahiye'de, ben Kilis'te okul vesilesiyle ayrı kalmak zorunda kaldım. Öğrenci yurdunda kaldım. Daha sonra da Gaziantep'e 3. sınıfta, ortaokul 3. sınıfta Gaziantep'e, ailem de Gaziantep'e taşınmıştı. Ben de Gaziantep Anadolu Lisesi'ne geçiş yaptım. 1997 yılında Gaziantep Anadolu Lisesi'nde mezun oldum. Ve mezun olduğum sene İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesini kazandım. Yine tekrar aileden ayrı bir üniversite hayatı bizim için başlamış oldu. Peki küçükken böyle aile ortamınız nasıldı? 5 kardeşiz. Babam ben 3 yaşındayken ikinci evliliğini yapmış. Oradan da 3 kardeşim vardı. Sonradan bir daha oldu, 4 kardeş. Bana sorduklarında kaç kardeşsiniz diye 5+3 diyordum. İlkokul döneminde oldukça parlak bir öğrenciydim. Peki bütün derslerim 5 şeklinde gelirdi. Orta biri yine İslahiye'deki bir ortaokula yazıldım. Bir ay sonra Ankara'ya gittim. Ankara'da kolejde ilk defa hani öyle bir ortamda, büyük bir yerde bulunuyoruz. İlk dönem biraz yabancılık çektim. Ama ben o dönemde yine başarılı bir dönem geçirmiş oldum. Oradan da işte Kilis Anadolu Lisesi'ne geçtik. Aileden ayrı olma, gurbetten olma, gurbette olmanın verdiği, belki tek başına olmanın o yaşta verdiği bazı serbestlik, rahatlıktan dolayı orada çok iyi değildi derslerimiz falan. Ailemiz böyle çok tutucu, muhafazakar bir aile değil. Yani adamın İslam olduğuna bakmayın. Babam ülkücü dediğimiz kadrodan gelme. O dönemde 12 Eylül dönemlerini yaşamış. Hatta o zamanki ülkücü gençliğe liderlik etmiş bir isim. Yani lakabı imparatormuş, yani öyle anlatır bize falan. Bayağı bir olaylara falan karışmış zamanında. Kilis'te okurken kaldığım yurtta yine bir akrabamız da vardı aslında orada kalan. Uzaktan bir akrabamız vardı. Onun da vesilesiyle, başka diğer arkadaşlarımın da vesilesiyle işte dinimizi, peygamberimizi, kitabımızı, Kur'an'ımızı, namaz kılmayı falan öğrendim. Yani ben mesela annemin söylediği şey, bütün çocuklarımı Kur'an'a gönderdim ama tek İslam'ı göndermedim. Fakat İslam hepsinden önce öğrendi ve hepsinden önce işte namaza falan başladı derdi. Hatta böyle yine bir küçük bir anı belki oradan. İlk namazı öğrendiğim zaman hani işte yapmaya çalışıyorum, takip ediyorum, taklit ediyorum falan. Sonra dedim bir gün ben kendim kılacağım. İşte oturdum, 1. rekat, 2. rekat, en son oturuşta işte artık bitti her şey, selam vereceğim. Dedim ya selam verirken nasıl veriyorduk acaba falan. Şöyle sağa döndüm, selamun aleyküm dedim. Sonra döndüm, aleyküm selam dedim. Öyle bir komik bir anımız da olmuştu yani o dönemde. O dönemler tabii insanların böyle ergenliğe de girdiği dönemler olduğu için Aynen. akıllarda kalan dönemler. Başka böyle aklınızda kalan bir anınız var mı o dönemlerden? Orta 3. sınıfta aklımda kalan su tabancası getirmiştim okula. Onunla hani arkadaşlarla oynamak, şakalaşmak için falan. Baktım hani bayağı bir ilgi gördü. Gittim oyuncakçıdan böyle koliyle su tabancası aldım yani. Daha orta 3. sınıfta. Atıyorum 3 liraya aldıysam getirdim arkadaşlar, dedim su tabancası isteyen varsa satıyorum 5 liraya, 6 liraya, neyse yani. Oradan şöyle geçmişe dönüp baktığımda hani böyle bir girişimcilik, bir böyle ticari bir şey yapma etme o zamanlardan herhalde
kalmış yani varmış. Üniversitesini okudunuz, işletme. Evet. Üniversiteyi bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi'ni bitirdim 2001 yılında. Hemen Gaziantep Üniversitesi'nde yüksek lisansa başladım. Aynı zamanda tabii çalışma hayatına da girdim. Yüksek lisans tezim devam ederken Mustafa Kemal Üniversitesi'nde öğretim görevlisi kadrosu açıldı. Oraya başvurdum. Oraya girdim. 2009 ayının Ocak ayında orada başladım. Yüksek lisansımı bitirip 2010 yılında doktora eğitimine tekrar devam etmiş oldum akademik kariyer noktasında. yani işletmeci ruhunuz var ama tam tersi bir istikamette akademik bir kariyeri tercih etmişsiniz. Yani bu motivasyon neydi orada sizi akademik kariyere yönlendiren? Yani beni heyecanlandıran işler daha çok böyle hani üzerine hayal kurabildiğim, işte ilerisini görebildiğim, götürebileceğim işler beni daha çok heyecanlandırıyor. Yani şimdi akademik kariyerde de yani işte yüksek lisans öğrencisi olarak başlıyorsun, doktora falan hani e, ileriki aşamalar hani doktor titili, yardımcı doçent, profesör falan diye böyle bir kariyer basamakları var yani. Hani onlar insan hayaline, hedefine koyarak bir şeyler yapmaya çalışıyor. Peki akademik olarak doktorunuzu tamamlayabildiniz mi? Malum 15 Temmuz hadiseleri oldu. Yani cuma günü olay oldu. Pazartesi günü benim görevlendirmeyi iptal ettiler. Çarşamba günü de açığa aldılar. Ben de sevinerek gittim şeyin yanına, doktora danışmanımın yanına. Dedim ya bak hocam dedim ben artık açıktayım. Yani zamanım var. Şu doktorayı bitirelim bir an önce. Benim böyle açığa alındığımı falan duyunca korktu tabii ki. Dedi ben dedi devam edemem seninle, devam etmek istemiyorum falan dedi. Danışmanlığımı bıraktı. Ben de başka bir hocanın yanına gittim. Sağ olsun o kabul etti. Hemen tezi falan tekrar toparladık ettik. Jüriye davet edildim. Açığa alındığımı öğrenince doktora jüri üyeleri korktular onlar da. Bölüm başkanına falan dilekçe verdim. Yanına çıktım falan. Biz dedi işte bilmem devlet okullarında okuduk. Biz işte gidip bilmem kimlerin okullarında okumadık falan. Ya ben de devlet okullarında okudum. Benim de geçmişim belli. Her şeyim belli meydanda yani. Biraz ümidim vardı hani doktorayı bitireyim diye. O ümidim de kalmadı ve işte yurt dışına çıkmaya karar verdik. Göç kısmına geçmeden önce babadan kalma böyle biraz aktivistlik var gibi anladığım kadarıyla. Siyasetle ilgili de bir geçmişiniz var mı? AK Parti'nin kuruluşunda 2001 yılında Gaziantep'te İl Gençlik Kolları Ar-Ge Eğitim Başkanı olarak görev aldım. 2002 genel seçimleri vardı. Hani seçimlerde önce bizim gençlik kolları olarak oy hakkımız var. Temayül yoklaması yapılıyor. Milletvekili adayları seçiliyor. Onların içerisinde adaylar belirlenecek. Biz bir iki duyum aldık. Bu bazı milletvekili adayları şey yapmış bizim gençlik kolları başkanına işte telefon hediye almış. Bilmem bir iki böyle çıkar ilişkisi falan olmuş diye duyduk. Sonra biz de kendi 3-5 arkadaş vardı böyle bizim gibi üniversiteden falan. Dedik ya bu böyle olmaz hani bizim nerede hani temiz siyaset, nerede ilkeli siyaset yani biz burada niye bulunuyoruz yani bunun karşısında durmamız lazım dedik. Ve karşısında durduk. Daha sonra genel başkan yardımcısı geldi dedi ya biz dedi seçimden önce farklı yerlerde benzer olaylar oldu. Biz dedi seçimden sonra şimdi her iki tarafı da dedi şey yapıyoruz hani yeni göreve atamıyoruz yani yeni gençlik başkanı seçilecek, yeni yönetim kurulu seçilecek. Her iki tarafı da atamıyoruz dedi. Bana da o tarafa da beni yönetime dahi almadan benimle siyaset ilişkimi çok şükür bitirmiş oldular yani 2002 seçimlerinden sonra benim orada AK Partili olan o resmi anlamdaki siyasi ilişkim bitmiş oldu. Ailenizin tutumu size karşı nasıl oldu bu süreçte? Açığa alındığımda önce direkt annemi aradım. Dedi o zaman sen de hani oralara gitmeseydin yani. Annem bayrağı alıp demokrasi mitingine gidiyordu. Benim karşımda devamlı o leş haberleri açıyordu falan. Daha beter oldum. Yani artık psikolojik anlamda dayanacak durum kalmadı. Hani o süreçte kayınpederi de işte bir iç karışıklık olsa ilk vuracağım kişi kızımla damadımdır diye bizim yüzümüze karşı konuşuyordu yani. Kardeşim aynı şekilde bir şey olsa hani kardeş demem vururum falan diyordu. Ama tabii zihniyet farklı yani devletçi bir zihniyet var. Kurunun yanında yaş da yanar diye bir mantık var. Anneniz, babanız yani bütün aile karşınızda olduğu bir durumda. Tabi orada sizin için de yaşam zorlaştı. Göç etmeye karar verdiniz. Göçünüz nasıl başladı? O süreci de biz dinleyebilir miyiz sizden? Yani göç kararı kolay olmadı tabii. Bir şekilde doktoradan da ümidi kesince çıkmayı kafaya koymuştum. Burada bizim için tabii öncelik çocuklarımız. Hani 5 tane çocuk var.
onların güvenli bir şekilde geçmesiydi. Yunanistan'da çalışan kardeşim var, benden 8 yaş küçük. Ona rica ettim, dedim ya senin adına bir vekalet verelim, çocuklar sen yurt dışına çıkart. Onun da o dönem işte pilotluk hayalleri vardı, sınavlara falan girmek istiyordu. Dedi ya ben tehlikeye girmesin benim durum falan. Sonra tekrar dedim ya ben hani geçeceğim şu gün şu saatte, sen bir araba kirala tut, ben karşıda beni al götür. Buna da korktu, dedi yani ya dedi ben işte gelemem, nasıl geleceğim edeceğim falan. Sonra tekrar aradım, dedim ya ben şimdi tamam bir şekilde gelirim, Atina'dasın, Atina'ya ulaşırım. Yanında gelir kalırım yani, haberin olsun, ben nereye gideceğim hani kardeşim varken başka yere mi gideyim? Bu sefer aile grubuna mesaj atmış. Yani kimse bana kambur olmasın, benim işte hayallerim var, şeyim var falan diye. Maalesef yani bu süreç bize kimin ne olduğunu bizzat yaşatarak göstermiş oldu. Bir arkadaşa ulaştık, o da Selanik'te geçmiş kendisi ailesiyle, işkence görmüş. Ondan sonra 10 tarifiyle ben yüzerek karşıya geçtim. Daha sonra 15 gün sonra işte çocukları normal yollarla çıkaramadık. Dedik ya siz de hani oradan gelin, ben nokta yeri bildirdim, şuraya şu saatte gelin diye. Onlar bizim diğer arkadaşın ailesini de beraber alarak o noktaya geldiler. Ben de Yunan tarafında araba kiraladım, işte bot aldım ve nehrin kenarına geçip botu şişirip karşıya geçip işte ailemi aldım. Yunanistan'da kalmayı düşünmediniz. Oradan buraya geçtiniz. O süreci de biraz dinleyelim. Erasmus programıyla daha önce Litvanya'ya gelmiştim. Orada bir Yunan hocayla tanışmıştım üniversiteden. Onunla iletişime geçtim. Yani burada bana çalışma imkanı veya akademik çalışmamı devam ettirme imkanı olur mu? O da birkaç yerle görüşmüş herhalde. Olumsuz döndü. Baktık hani oradaki insanlar da hani Almanya'ya, Avrupa'ya gelebiliyorlar ve burada imkanların daha iyi olduğundan bahsettiler. Biz de karar verdik. Dedik biz de geçelim. Uçakla biraz zor olur dedik. Gemiyle hani deneyelim dedik. İtalya'ya geçiliyor. Oradan da Avrupa ülkelerine geliniyor tekrar. Ama tabii biz 7 tane kimliği böyle görevlinin önüne atınca görevli şüphelendi ve yakalandık. Daha sonra ikiye bölündük. Bu sefer çocuklar geçti, biz takıldık hani kızlarla. Orada da normalde önceden anlaşmıştık yani kim geçerse beklemesin, diğerini gitsin falan diye. Ama ben hani aklıma geldi, para vermemişim hani oraya geçecek, bilet alacak, yanında parası yok. Küçük kıza dedim yani kredi kartını verin dedim, bunu git annene götür dedim, sen küçüksün fark edilmezsin. O gitti, geri geldi, dedi baba gemi falan yok, deniz falan yok dedi, bulamadım, annem gibi yok dedi. Ben tabii bilmiyorum yani, liman bayağı büyük, feribot, bir sürü tırlar falan, araçlar falan var. Dedim ya bir daha git dedim, yani suyu görünce dedim bak dedim işte gemiyi görürsün falan dedim ben de. Bir daha gitti çocuk, bir daha geldi, baba dedi ezilecektim yani arabaların arasında, bulamıyorum dedi. Büyük kıza dedim bu sefer beraber gidin diye. Gidememişler, geri gelirken dedim devam edin hani hiç buraya bakmadan diye. Onlar bastı gittiler, polisler görmedi Allah'tan. Ondan sonra neyse bir şekilde gemiye çıkmışlar bunlar. O sırada da eşim normalde bir oda vermişler ona. Odadan çıkıyor, içim bunaldı diyor, daraldı diyor ve çıkınca resepsiyona doğru yürüyor. Resepsiyonun orada bizim küçük Ayşe'yi görüyorlar. Bir şekilde Rabbim orada yardımcı oluyor, denk getiriyor. Hakikaten çok yoğun bir duygu yoğunluğu yaşandı yani o şeyde, o sırada. Arkasından da orada bir hafta falan konakladılar. Onlar Almanya'ya geldi. Ben de uçakla Belçika'ya, oradan tekrar Almanya'da buluştuk. Almanya'da direkt hani kampta, mülteci kampına iltica ettik. Çok güzel kardeşlik örneklerini gördük. Ensar diyebileceğimiz şekilde. Mesela bir aile almıştı bizi. Beni götürdü mesela Orhan Bey'i markete. Hocam dedi ne ihtiyacınız varsa bakın dedi, alın dedi. Yani hiç çekinmeyin dedi. Sonradan düşündüm, dedim ya ben orada bir kardeş kaybettim belki. Ama burada belki onlarca, yüzlerce, binlerce kardeş kazandım. Şimdi hani mentörlük faaliyeti veriyoruz. İşe giren arkadaşlarla iş arayan arkadaşları eşleştirip onların bir an önce işe girmelerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Referanslı iş başvuruları gibi 14 firmaya yakın firmada çalışan arkadaşlar çalıştığı yerlere referans olabiliyorlar yeni başvuranlara falan. Bir yıl oldu. Acaba 30 kişi 40 kişi olur mu falan diyorduk yani bulunduğumuz bölgede. Şu an Avrupa genelinde 12-13 ülkede 700'e yakın üyemiz oldu ve her günde üye talepleri geliyor. Burada da dediğim gibi o birliktelik ruhunu, o dayanışma ruhunu yaşatmaya devam ediyoruz. Çünkü şu an artık yeni bir döneme geçildi yani. Hani önceden Meriç geçme bir dönemdi, Almanya'ya gelme bir dönemdi. İşte
kabul alma, oturum alma bir dönemdi. Burada ev bulma bir dönemdi, dil öğrenme bir dönemdi, şimdi iş bulma. Gelen insanlara burada yardımcı oluyorsunuz. Hukuki süreçlerle alakalı da böyle yardımınız oluyor mu? Veya bu konuda ya mesela burada ne yapıyorsunuz? Yani her aşamada siz tecrübe kazanıyorsunuz, belli yetkinlikler kazanıyorsunuz, beceriler kazanıyorsunuz ve bunu sizin arkadan gelenlere aktarmanız gerekiyor. Ve ben geçtikten sonra birçok arkadaşımı ben oraya yönlendirdim. Yeni gelen insanların ev tutmasına, işte tercümanlık ihtiyaçlarına, eşya ihtiyaçlarına, resmi işlemleri gibi birçok işlemlere yardımcı olmaya çalıştık. Burada böyle güzel bir kardeşlik atmosferi, kardeşlik havası oluştu gerçekten. Ve devam ettirmeye çalışıyoruz bunu yani. Burada mülteci insanların yaşamış olduğu en büyük sorunlar ne oluyor size gelen sorunlar olarak? Bir dil problemi var, hani iletişim sorunu var. Bir de devlet memurlarında burada fazla yetki var. Bazı memurların anlayışsız olması. Bazı arkadaşlarımızı o eğitimine rağmen işte daha böyle kalifiye olmayan işlere yönlendiriyorlar. Hani bir taraftan nitelikli eleman sorunu var, bir taraftan da bir sürü nitelikli mülteci var yani. Nitelikli insan istiyorlar, nitelikli insanlar var. Peki bunların entegrasyonu nasıl sağlanıyor veya nasıl bir proje bununla alakalı yürütülüyor? Bu noktada işte bize can simidi gibi yeni bir şey yetişti korona döneminde. IT Bootcamp dedikleri IT kursları. Bazı arkadaşlar aldılar bu eğitimi. Bakıyorsun sonradan işe gider hızlı bir şekilde, güzel imkanlarla. Bakıyorsun bu arkadaşın geçmişine ilahiyatçı, geçmişine Türkçeci, geçmişine işte alakasız bir bölüm yani. Bunları görünce, duyunca ben hani akademisyenlik noktasında biraz daha böyle zaten kararsızdım. Doktorayı başlatmıştım çok şükür bir şekilde ama hani yine uzun bir süreç bekliyordu, yorucu bir süreç bekliyordu. Dedim ya ben de IT'ye yöneleyim. Java Developer dediğimiz full stack Java Developer eğitimine katıldım ve iş başvurusunda bulundum. İlk başvurduğum yer beni işe aldı ve işte yaklaşık 2 seneye yakın, 1,5 senedir Java Developer olarak büyük bir firmada çalışıyorum. Yani 800 bine yakın çalışanı var, 120 ülkenin üzerinde. Dedik ya bir community oluşturalım, bir IT community kuralım dedik. Bu vesileyle başladık hani görüşmeye. 3 arkadaş, 5 arkadaş. Sonra bir ekip oluştu. Şimdi hani mentörlük faaliyeti veriyoruz. İşe giren arkadaşlarla iş arayan arkadaşları eşleştirip onların bir an önce işe girmelerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Referanslı iş başvuruları gibi 14 firmaya yakın firmada çalışan arkadaşlar çalıştığı yerlere referans olabiliyorlar yeni başvuranlara falan. Bir yıl oldu. Acaba 30 kişi 40 kişi olur mu falan diyorduk yani bulunduğumuz bölgede. Şu an Avrupa genelinde 12-13 ülkede 700'e yakın üyemiz oldu ve her günde üye talepleri geliyor. Burada da dediğim gibi o birliktelik ruhunu, o dayanışma ruhunu yaşatmaya devam ediyoruz. Çünkü şu an artık yeni bir döneme geçildi yani. Hani önceden Meriç geçme bir dönemdi. Almanya'ya gelme bir dönemdi. İşte kabul alma, oturum alma bir dönemdi. Burada ev bulma bir dönemdi. Dil öğrenme bir dönemdi. Şimdi iş bulma. 700 rakamı çok ciddi bir rakam. Yani bu topluluğunuza bağlı olan bu 700 insanın ne kadarı mesela şu an IT işinde çalışıyor? 3'te 1'i falan diyebiliriz yani çalışıyor diyebiliriz. Genelde iş arayanlar daha çok bize komüniteye dahil olmak istiyor. Çünkü biz artık hani toplum nezdinde iş bulan IT community şeklinde kendimizi konumlandırmış bulunmaktayız. Bunu bir ücret karşılığı mı yapıyorsunuz? Hayır, tamamen gönüllü. Mentörlerimiz var, gönüllü. Her bölgede, her branşta, her ülkede adminlerimiz var. Bunlar tamamen gönüllü. Biz bir kurucu ekibiz, 7 kişilik bir kurucu ekibimiz var. Bunlar da tamamen gönüllü bir şekilde bu faaliyetleri organize etmeye, yapmaya çalışıyoruz. Eğitimler düzenliyoruz mesela, seminerler düzenliyoruz, sertifikalı programlar yapıyoruz, workshoplar düzenliyoruz. Nitelikli insanların nitelikli işlerde çalışması lazım. Çünkü onlara yapılan büyük bir yatırım var. Eğer nitelikli işlerde çalışmazsalar bu israf olur. Yapılan yatırım israf olur dediniz. Evet. Şimdi size de en büyük yatırım yapan sonuçta Türkiye veya Türkiye devleti diyelim veya ülkemiz diyelim. Evet. Bir gün dönüp size o yatırım yapan ülkeye de tekrar hizmet etmek ister misiniz? İnsanın hani tamam doğduğu yer, büyüdüğü yer, geliştiği yer hani önemli. İşte belli bir yatırım da yaptılar bize, destek de oldular falan. Ama şu an bakıyoruz yani bizim vatanımız tüm dünya. Yani Türkiye değil, yani Almanya değil veya başka bir şey değil. Tüm dünya, tüm insanlık. Hani ben öyle görüyorum açıkçası.
her şey tekrar yoluna girdiğinde, tekrar ülkemiz hak ettiği yere geldiğinde, tekrar hukuk devleti olduğunda o zaman elbette ki en ön sırada ben koşar giderim yani ben gelirim. Ne yapabileceksem bütün o bilgimi, becerimi, kabiliyetimi, e, maddi gücümü, her şeyimi tekrar seferber etmeye her zaman hazırız yani, hazırım yani. Peki memleketten çok özlediğiniz şey ne? Direkt sorunca aklıma çıtır lahmacun geldi. Belki karnımız da acıktı olabilir. Yani Antep'te güzel çıtır lahmacun vardı. Güzel işte sıcak künefeler vardı. Yemek yani özlediğimiz daha çok açıkçası. Burada her yerde yiyemiyorsun. Her zaman onu bulamıyorsun. Lezzetler farklı. Yani meyvenin tadı bile burada farklı yani. Peki burada Almanlarla ilişkileriniz nasıl? Ya bu toplumun bir parçası olarak kendinizi hissedebiliyor musunuz şu an? İnsanın işe girmesi, bir işe çalışıyor olması ona ciddi anlamda bir özgüven katıyor. Yani Alman toplumu nezdinde de yani hem muhatap alınıyorsun belki yani hem o sen kendine özgüvenden dolayı daha rahat iletişime geçiyorsun. Bana iş başvurusunda yardımcı olan bir Alman derneği CEO'su, kurucusu vardı. Onunla biz ortak iş yapma aşamasına geldik. Yani şu an bize halen görüşüyoruz, desteklerini sunuyor. Bizim mesela şu an kuracağımız derneğe danışmanlık, gönüllü danışmanlık yapıyor. Atıyorum kızımın düğünü var ona davet ettim ona gelecek falan ailecek görüşüyoruz falan. Peki yıllar önce buraya gelmiş o işçi ve onların nesilleri devam ettiği şekliyle Türklerle şu son dönemde sizin gibi gelen insanlar arasında bir fark görüyorlar mı? Burada Almanlar toplum. Evet fark görüyorlar biz de görüyoruz. Mesela bir örnek anlatayım. Yani bir arkadaşımız aşure zamanı aşure günü aşure yapıyor hanımı ve işte gidiyor arkadaş komşusuna ikram ediyor. Komşusu şaşırıyor diyor ki bu nedir? Yani sen Türk müsün diyor. Evet diyor Türk'üm diyor. Yok diyor ya sen Türk değilsin diyor ya da şu diyor Türk değil diyor. 30 yıldır diyor benim komşum diyor. Ama diyor daha bir gün bir şey alıp da getirmemiş diyor yani mesela. Peki göçün de içinde olduğu bu hayat size ne öğretti? Birincisi potansiyelimi keşfetmemi öğretti. Yani zorluklara karşı yılmamam gerektiğini, mücadele etmem gerektiğini öğretti. Ya diyoruz artık bundan sonra bize yani top değse, taş değse yani bir şey olmaz Allah'ın izniyle. Ve burada mesela çoğu noktada dediğim gibi hep birbirimize yardımlaşmaya çalıştık. Mesela doktorum da bir taraftan devam ediyor olmasına rağmen dedim ki ya ben işte iş yapacağım. Bir taşıma işi vardı. Amazon Flex dediğimiz kargo paket taşıma işi. Kendi arabanla gidiyorsun işte paket taşıyorsun. Şimdi biz de sosyal yardım aldığımız için elde ettiğimiz kazanç yardımdan düşülüyor. Normalde hani insanlar diyor ki ya biz sosyal yardım alıyoruz onun için çalışmayalım hani veya çalışanlar varsa da bunu resmi göstermiyorlar. Hani o kazanç da geliyor, sosyal yardım da geliyor. Biz bunu hani etik bulmadığımız için, doğru bulmadığımız için dedik ya ben çalışacağım. Bu çalıştığımı da kazancımı da göstereceğim. Kesiyorsa da kessin yani önemli değil. Yeter ki ben bir değer üreteyim yani. Ve bunu hemen etrafıma duyurmaya başladım, yaymaya başladım yani. Arkadaşlarımı yönlendirmeye başladım. Ve bulunduğum şehirde benden sonra 3, 5, 10 tane arkadaş araba alıp işte bu işe girmeye başladılar. Başkaları için yaşama, yaşatmak için yaşama. Yani hakikaten bunu da yine görüyoruz yani. Sen yani yaşayabilmen için başkalarına bir şey yapman lazım ki yani sen hayatta kalasın, daha canlı olasın yani. İslam Bey herkese sorduğum bir soru var. Bir yerde gördüğüm güzel bir soru. Size de sormak istiyorum. Herkesin görebileceği bir yere bir şey yazmak isteseydiniz veyahut herkesin duyacağı bir yerden seslenmek durumu olsaydı ne yazardınız veya ne söylerdiniz? Aklıma gelen belki ilk şey şu olurdu hani içinizdeki engelleri kaldırın. Almanya'da geldikten sonra daha çok gördüm çünkü dil konuşamıyor. Niye? Korkusu var, endişesi var. Yani ya doğru konuşur muyum, yanlış mı konuşurum, eksik mi konuşurum? Veya bir işe girişemiyor. Ya işte ya şu olursa, ya bu olursa, ya kesilirse, işte bir maddi yardım alamazsam, bir hata yaparsam ya korkmayın yani kendi içinizdeki o engelleri kaldırın yani. Community vesilesiyle insanların işe girmelerini destekliyoruz ya. En büyük engel insanların iş başvurusu yapmaması. Niye? Ya ben kursu bitirdim ama daha yeterli değilim. Ya ben kursu bitirdim ama daha dilim şey değil. Ya sen düşünme onu karşı taraf düşünsün. Sen başvurunu yap yani. Sen bir giriş yani. Sizin gibi girişimci bir ruhun verebileceği belki en güzel cevaplardan birisi de buydu. Sohbetin sonuna da gelmiş olduk. En son söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ya ben şunu diyorum hani oradaki masum insanlar
Rabbim hani gönlünü, kalbini, ruhunu, aklını sağlam tutsun. Temiz tutsun. Yani hani demiş ya hani zindanda dahi olsam bahtiyarım diyor ya yani. O bakış açısını kaybetmemek lazım. O huzuru, o inancı, o duyguyu kaybetmemek lazım. Ben onun için dua ediyorum. Yani inşallah tabii bu zulümler biter. İnşallah insanlar bir an önce özgürlüğüne kavuşur. Herkes normal hayatına geri döner. Ama en önemli şey o bakış açısı, o akıl sağlığı, ruh sağlığı, o inanç.